Merhaba Başaklar. Haziran ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Haziran ayı Başak burçları için hem iç dünyada hem dış dünyada büyük bir yeniden yapılandırma ve yön tayin etme sürecini beraberinde getiriyor. Kariyer, içsel huzur, dönüşüm, ilişkiler ve bilinçaltı temaları aktif hale gelecek. Gökyüzü sizi hem görünür kılmak hem de sizi sizinle yüzleştirmek istiyor. Şimdi bu Haziran ayının girişindeki enerjilere şöyle bir bakalım. Bu arada çek odasınız efendim. Haziran ayının girişinde Güneş ve Merkür kavuşumu İkizler Burcu'nda ve Başak'ın 10. evinde. Güneş ve Merkür'ün kariyer evinizdeki kavuşumu mesleki alanda parlama, dikkat çekme, iletişim gücünüzle ön plana çıkma zamanını başlatıyor. Toplum önündeki duruşunuz, statünüz ve yöneticilerle olan ilişkileriniz hız kazanacaktır. Bu dönem kariyerinizle ilgili önemli kararlar, anlaşmalar, mülakatlar, duyurular gündeme gelebilir. Aynı zamanda işinizle ilgili bir eğitime başlamak ya da iletişim temelli bir projeye öncülük etmek için çok elverişli bir dönem. Ancak çok fazla fikir ve yön arasında kalmamak adına öncelik belirlemeniz önemli olacaktır. Yine Haziran ayının girişinde Ay ve Mars Aslan Burcu'nda kavuşumda olacak sizin 12. evinizde. Bu kavuşum bilinçaltınıza fırtınalar estirebilir. Bastırılmış öfke, korku, endişe ve geçmişe dair duygular yüzeye çıkabilir. Mars sizi içten içe çok güçlü motive ederken Ay bu motivasyonu duygusal hassasiyete çevirebilir. Ruhsal anlamda arınmak, kendinizi tanımak, içsel gücünüzü uyandırmak için çok önemli bir dönem. Uyku düzeniniz değişebilir, rüyalar yoğunlaşabilir. Spiritüel çalışmalara yönelmek, yalnız kalmak, inzivaya çekilmek ruhunuzu iyileştirebilir. Aynı zamanda arkanızdan dönen işler ya da gizli düşmanlıkları da fark edebilirsiniz. Bu dönemde dikkatli olun. Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşumda sizin 8. evinizde bu güçlü kavuşum finansal dönüşüm ve ruhsal şifa temalarını beraberinde getiriyor. Ortak kazançlar, kredi, borçlar, miras, sigorta gibi konularda yapılandırma dönemi. Aynı zamanda ilişkilerde bağlanma, kontrol, güven, teslimiyet temaları gündemde olabilir. Neptünle birlikte sezgileriniz artarken Satürn bu sezgileri pratik planlara dönüştürmenizi isteyecektir. Psikolojik olarak büyük bir dönüşüm içindesiniz. Artık eski korkularla değil, içsel güçle hareket etmeniz gerekiyor. Bu arada Venüs Koç burcunda çok rahat değil ama bu konum derin paylaşımlı ilişkiler, tutkulu aşklar, maddi ortaklıklar ve cinsellik alanında yoğunluk getiriyor. Bu dönem bir ilişki daha derinleşebilir, bir yakınlık cesurca bir bağa dönüşebilir. Maddi anlamda eşinizin ya da ortağınızın parasıyla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Venüs burada tutkuyu körükleyebilir ama Koç etkisiyle biraz sabırsız ve ben merkezci olabilir. Aşkta sahiplenici olmamaya, finansal konularda fazla risk almamaya dikkat edin. Dürtüsel hareketler yapmayın. Plüton ise Kova burcunda retro, sizin 6. evinizde gündelik rutinleriniz, iş ortamınız, sağlık ve çalışma düzeninizde derin bir dönüşüm getiriyor. Uzun sürede burada kalacak biliyorsunuz. Plüto burada retro konuda olduğu için eski iş konuları, sağlıkla ilgili geçmiş meseleler veya çözülmemiş çalışma ilişkileri tekrar gündeme gelebilir. İş ortamında güç savaşlarına dikkat edin. Bu retro size sağlığınızla ve çalışma şeklinizle ilgili daha bilinçli bir yol izleme fırsatı verecektir. Sizi yoran, sömüren ya da hizmet adı altında sizi tüketen her şeyi bırakma zamanı. Jüpiter ile Satürn arasında da bir kare açı var. Mayıs ayının sonunda başladı. Haziran ayının neredeyse tamamında bu açı var. Maddi büyüme arzunuz ile gerçek hayattaki yükümlülükler arasında bir sıkışma hissi yaşanabilir. Ortak kaynaklardan faydalanmak isterken sınır koymanız gereken durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle maddi konularda abartılı umutlarla katı gerçeklik arasında denge kurmanız gerekecek. Bu kare size hem maddi disiplini hem de manevi tatmini öğretmek istiyor. Venüs ile Jüpiter arasında ise uyumlu bir açı var. Bu güzel açı sayesinde hem ilişkilerde hem finansal konularda
iyileştirici gelişmeler olabilir. Krizleri aşmak, güveni yeniden inşa etmek, maddi anlamda destek bulmak önemli olacak. Aşkta daha fazla tutku ve bağlılık arayışı öne çıkarken Venüs size destek sunacak. Derinleşmek isteyen ilişkiler için harika bir zaman. Haziran ayının ilk 10 günü sizin için derin içsel yapılandırma zamanı olacak. Bir yandan kariyerde görünürlük ve başarı artarken diğer yandan iç dünyanızda büyük bir dönüşüm yaşanıyor olacak. Maddi alanlarda ve ilişkilerde derin yüzleşmeler yaşanabilir. Duygusal açıdan zaman zaman içe kapanma, yalnız kalma ya da geçmişle hesaplaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ancak bu süreç sizi daha güçlü ve net bir hale getirecektir. Dışa yansıyan başarı içsel dönüşümle desteklenirse kalıcı olacaktır. Haziran ayının giriş enerjileri bu şekilde. Şimdi Haziran ayının astrolojik gündemine geçiyorum. Astrolojik gündeme geçmeden önce de minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, minik de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. 3 Haziran'da Ay ve Güneş arasında bir kare açı oluşacak. Ay sizin 1. evinizde, Güneş de 9. evinizde. Bu kare Başak burçları için kişisel hedeflerle ilgili duygusal bir çatışma yaratabilir. 1. evdeki Ay kendini ifade etme, kişisel kimlik ve dışa dönüklükle ilgili duygusal bir yoğunluk yaratırken 9. evdeki Güneş yüksek öğrenim, felsefi bakış açıları, uzak yerlerle ilgili fırsatlara işaret ediyor. Bu etki kişisel gelişim ve dışa açılma konusunda bir gerilim yaratabilir. Eğitim, seyahat veya yaşam felsefenizi yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak bu dönemde içsel gücünüzü ve kimliğinizi güçlendirmeye yönelik fırsatlar da ortaya çıkacaktır. 4 Haziran'da Neptün duran pozisyona geçiyor ve retroya hazırlanıyor. Neptün'ün retroya geçişi Başak burçları için ortaklıklar, maddi kaynaklar ve derin duygusal bağlarla ilgili bir sorgulama dönemine neden olabilir. 8. evdeki Neptün maddi veya duygusal paylaşımda bulanıklık yaratabilir. Bu dönemde başkalarıyla olan finansal bağlantılarınız ve ortaklıklarınız üzerinde netlik kazanmak zor olabilir. Duygusal ve maddi sınırları netleştirmek, karşılıklı beklentileri daha iyi anlamak gerekebilir. Güçlü sezgiler ve hayallerin ilişkilerdeki belirsizlikleri anlamak konusunda size yardımcı olacaktır. 5 Haziran'da Merkür ay düğümlerine bir tek kare açı kalıbı oluşturacak. Bu tek kare güçlü bir açı, kariyer, kimlik ve ilişkilerdeki dengeyi vurguluyor olacak. 10. evdeki Merkür iş ve toplumsal statüyle ilgili düşüncelerinizi daha açık bir şekilde ifade etmenize olanak tanırken 1. evdeki Güney ay düğümü kişisel kimlik ve duygusal ihtiyaçlarınızla ilgili eski kalıplarla yüzleşmenizi ve onları bırakmanızı istiyor. Kuzey ay düğümü ise 7. evdeki konumu ilişkilerde derinleşme ve kişisel gelişim adına yeni fırsatlar getirebilir. Bu dönemde kariyerinizle ilgili büyük bir adım atarken kişisel değerlerin ve partnerle olan ilişkilerde daha sağlıklı bir bakış açısı geliştirmenize yardımcı olacaktır. 6 Haziran'da aslında bütün ay boyunca böyle ama bunu buraya aldım. Satürn Neptün biliyorsunuz Koç burcunda kavuşumda, Jüpiter de Yengeç burcunda ve bunlar birbirlerine kare yapıyorlar. Bu da ortaklıklar, borçlar ve paylaşımlarla ilgili derin değişim ve sorumluluklar getirecektir Satürn ve Neptün'ün 8. evdeki kavuşumu. Bu süreçte maddi kaynaklar ve başkalarıyla olan bağlarda daha fazla sorumluluk almak gerekebilir. 10. evdeki Jüpiter ise kariyerine ilgili büyüme fırsatları ve genişleme arzusu getiriyor. Çok da şanslı olacaksınız bu konuda ama gerçekçi olmanız çok önemli. İşte Jüpiter orada hayal kurduracak, genişleme sağlayacak ama Neptün de hayallerde yanılsamalar yaratabilir. Bunun üzerine de Satürn olayları kısıtlayabilir. Bu dönemde kariyer hedeflerinizle ilgili büyük fırsatlar varken başkalarıyla olan maddi ilişkilerde de dikkatli olmanız gerekecek. 7 Haziran'da Plüto, Ay ve Venüs arasında bir tek kare açı kalıbı olacak. Bu kare günlük rutinlerin sağlık ve kariyerle ilgili önemli dönüşümlere işaret ediyor. 6. evde Plüto'yu ağırlıyorsunuz. 14 senede ağırlayacaksınız.
İş hayatınızdaki dönüşüm, sağlık ve çalışma ortamındaki değişiklikleri vurguluyor Plüton. 12. evdeki ay bilinçaltı ve gizli kalmış duygusal temalarla yüzleşmenizi gerektirebilir. Venüs'ün 9. evdeki konumu ise yurt dışı eğitim ve felsefi bakış açılarıyla ilgili ilişkilerde önemli değişimlere işaret ediyor. Bu dönemde iş ve sağlığınla ilgili değişiklikler yaparken daha derin bir içsel keşfe çıkabilirsiniz. 9 Haziran'da Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor ve Jüpiter'le kavuşacak. Bu kavuşum sizin 11. evinizde gerçekleşiyor ama 8. evden de Satürn-Neptün kavuşumundan da bir kare açı alacak bu. Arkadaşlıklar, sosyal çevre ve toplumsal ilişkilerde önemli değişimler olacaktır. 11. evdeki Merkür ve Jüpiter sosyal çevrenle iletişiminde genişlemeyi, grup aktivitelerinde daha fazla yer almaya teşvik edecek. Ancak Satürn ve Neptün maddi paylaşımlar ve yakın ilişkilerde belirsizlikler yaratabilir. Bu dönemde toplumsal çevrenizde yeni bağlantılar kurarken özel hayatınızda da daha derin dönüşümler yaşayabilirsiniz. Sosyal ilişkilerdeki genişleme kişisel gelişiminize katkı sağlayacaktır. 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu bolluk gezegenimiz 11. evinizde olacak. Başak burçları için toplumsal bağlantılar, arkadaşlar ve gruplarla ilgili genişleme fırsatları sunuyor. Bu dönem sosyal çevreniz sizi daha fazla destekleyecek ve toplumsal olarak büyüme fırsatları sağlayacağınız bir dönem olacak. Grupsal çalışmalar, toplumsal projeler ve yeni arkadaşlıklar kurma konusunda şanslı bir dönemde olabilirsiniz. Bir sosyal sorumluluk projesine katılabilir ya da böyle bir vakfa üye olabilirsiniz. Ancak bu genişleme ile birlikte 8. evdeki Satürn ve Neptün etkisi finansal sorumluluklarınızı ve derin kişisel bağlarınızı daha dikkatli şekilde yönetmenizi gerektirecek. Sosyal çevreyle ilgili değişiklikler yaparken maddi ilişkilerinizde sağlam temelleri oturtmanız faydalı olacaktır. Haziran ayının ilk 10 günü Başak burçları için kariyer, toplumsal ilişkiler ve kişisel gelişim açısından önemli bir dönem olacak. Sosyal çevrenizde iletişiminiz artarken maddi güvenlik ve ortaklıklarla ilgili önemli dönüşümler yaşayabilirsiniz. İçsel dünyanızda ve kişisel kimliğinizde büyük değişimler söz konusu olacak. İş ve sağlık alanlarında derin dönüşüm süreçleri sizi bekliyor olacak. Kendinizi ifade etmek, toplumsal çevreyle olan bağlarınızı güçlendirmek ve yeni fırsatlar yaratmak adına harika bir dönem olacak. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay ev, aile, yaşam alanı ve köklerle ilgili önemli bir kapanış, netleşme ya da tamamlanma getiriyor olacak. Ev taşımak, ev içinde değişiklik yapmak, aile bireylerle ilişkilerde kritik kararlar almak mümkün olabilir. Ay düğümleriyle yaptığı kare açı ise bireysel hedeflerle ailevi sorumluluklar arasında bir gerilim oluşturabilir. Kariyer mi, ev mi, bağımsızlık mı, kökler mi gibi sorularla yüzleşebilirsiniz. Ev, mülk alım satımı, ailevi konularda ani ve kadersel gelişmeler yaşanabilir. 14 Haziran'da Venüs Lilith'le bir karşıt açı yapacak. Aynı anda da Ay ve Kiron arasında da bir kare açı var. İlişkilerde ve sosyal çevrede bazı iletişim krizleri yaşanabilir. Venüs 9. evde uzak ilişkiler, yurt dışı bağlantılı konular, eğitim ve inançlar alanında desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Lilith ise 3. evde yakın çevre, kardeşler, arkadaşlar, komşular yaşanabilecek özgürlük mücadelelerinden bahsediyor. Ay ise aşk hayatında duygusal inişler çıkışlar yaratabilir. Kiron'da güven, paylaşı ve maddi ortaklıklarla ilgili yara ve hassasiyetlerden tetiklenebilir. Özellikle iletişim tarzınızda daha dikkatli olmanız gereken bir süreç, ikili ilişkilerde geçmiş yaralar tetiklenebilir. 17 Haziran'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve Uranüs'te kare açıda olacak maalesef. Mars'ın sizin burcunuzda geçişi üstelik 1. evinize geçmesiyle birlikte enerjiniz yükseliyor, harekete geçiyorsunuz. Cesaretiniz, fiziksel aktiviteniz ve motivasyonunuz artıyor. Ancak Uranüs'ten gelen kare açı nedeniyle özellikle yurt dışı eğitim bağlantıları veya hukuki konularda beklenmedik olaylar gündeme gelebilir. Özgürlük ihtiyacınız artıyor. Rutinden çıkmak isteyeceksiniz. Planlarınızda esnek olun. Ani tepkilerden de kaçının. Beden sağlığınıza dikkat etmek gerekiyor. Spor yapıyorsanız sakatlanmalara karşı da dikkatli olun. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor ve Jüpiter'le kavuşuyor.
Güneş'in ve Jüpiter'in 11. evinize geçmesi sosyal hayatı ve geleceğe yönelik hedefleri ön plana çıkaracak. Arkadaş çevrenizde büyüme, destek alma, topluluklardan fayda görme, hayal ettiğiniz büyük projeler için çok şanslı etkiler var. Yeni dostluklar, networkler veya grup projeleri gündeme gelebilir. Bir dileğinizin gerçekleşmesi için önemli fırsatlar doğabilir. Sadece kimlerle birlikte hareket ettiğinize dikkat edin. Yanlış rehberlere açık olabilirsiniz. 22 Haziran'da Ay ve Venüs Boğa burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum esnasında Güneş'te Jüpiter'le kavuşumda, Satürn'de Neptün'le kavuşumda Koç burcunda. Ay ve Venüs'ün 9. evde konuşumu yurt dışı bağlantıları, eğitim ve inanç sistemleri açısından güzel fırsatlar getirecek. Bu dönemde bir seyahat planlanabilir, akademik bir başarı elde edebilirsiniz veya ruhsal açıdan büyüyebilirsiniz. Ancak diğer kavuşumlarda sert açıları da var. Bunun finansal paylaşımlar, krediler, vergiler veya miras konularıyla ilgili sıkıntılı gündemler olabilir. Ortak finansal konularda kafa karışıklığı, belirsizlikler olabilir. Özellikle parasal risklerden ve hayalperest kararlardan kaçınmanız bu dönemde önemli olacak. 25 Haziran'da Yengeç burcunda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sosyal çevrenizi büyütmek, grup projelerine katılmak veya gelecek hedeflerinizi yenilemek için müthiş bir enerji getiriyor. Yeni arkadaşlar, yeni gruplar veya organizasyonlar hayatınıza girebilir. İdealleriniz, hayalleriniz için güçlü fırsatlar gelebilir. Ancak Satürn ve Neptün'den gelen kare açı maddi destekler, miras ve ortak kaynaklar alanında bazı stresler yaratabilir. Gerçekçi beklentiler içinde olmakta ve finansal riskleri iyi yönetmekte fayda var. İdealizmin sizi maddi zararlarla yüzleştirmemesine dikkat edin. 27 Haziran'da Merkür Aslan burcuna geçiyor. Ay ile kavuşacak. Plüto'ya da maalesef karşıtlık yapacak. Merkür'ün 12. evine geçmesiyle düşünceler biraz daha içe doğru çekiliyor. İç sesinizi daha çok dinlemek isteyebilirsiniz. Ay ile kavuşumsa sezgisel zekanızı arttıracak. Rüyalar, içgörüler, farkındalıklar güçlenebilir. Fakat Plüton'un 6. evden yaptığı karşıtlık iş hayatı, sağlık, günlük rutinler, bastırılmış sorunları yüzeye çıkarabilir. Özellikle çalışma ortamında gizli düşmanlıklara, sağlığınızı ihmal etmemeye veya aşırı çalışma yüküne dikkat etmelisiniz. Fiziksel ve ruhsal sağlığı dengelemek çok önemli olacaktır. Haziran 2025 yükselen başaklar için hem çok büyük bir içsel uyanış hem de toplumsal alanda görünürlük kazanma zamanı. Bir yandan eski kalıplardan kurtuluyorsunuz. Diğer yandan yeni sosyal çevreler, yeni hayaller ve yeni projeler doğuyor. Enerjiniz artacak ama plansız hareket etmek riskli. İkili ilişkilerde ve finansal ortaklıklarda gerçekçi ve dikkatli olmanız gereken bir dönem. Özellikle ay sonu itibariyle ruhsal sağlığına ve dinlenmeye zaman ayırmanız çok önemli olacaktır. Mutlu bir ay geçirmenizi ve Haziran ayının enerjilerinden kolaylıkla, güzellikle ve en olumlu şekilde faydalanmanız dileğiyle.